Merhaba, hoş geldin. Nasılsın? Umarım hayata dair her şey senin adına olumludur. Beni soracak olursan bomba gibiyim. Tekrardan borsa serüveni ile kaldığımız yerden bismillah dedik. Sevgili dostum, ilk defa kanalda karşılaştıysak her hafta sonu Borsa İstanbul'daki hisse senetleri üzerine teknik analizle alakalı birkaç kelime eşliğinde çizimler yapmaya, hayaller kurmaya çalışıyorum. Burada paylaştığım bilgiler kesinlikle ve kesinlikle yatırım tavsiyesi değil. Sadece eğitim amaçlı. Benim amacım sana teknik analizin temel prensiplerini öğretmek. Borsa İstanbul'daki hisse senetlerinin fiyat eşliğinde oluşturduğu grafikleri yorumluyorum. Bu konuda ben sana sadece rehberlik edebilirim. Dolayısıyla yatırım yapmadan önce kendi temel ve teknik araştırmanı yapman kesinlikle ve kesinlikle senin finansal kayıplarla karşılaşmaman için çok önemli bir konu. Yani kısaca benden veya bir başkasından gördün diye borsada işlem açmak, işlem kapatmak. Kendi analizini kendin mutlaka yap. Bu bir dost tavsiyesi. Diğer bir ricam, kanala abone olman, etkileşim adı altında yorum yapman, beğeni yapman gerçekten çok değerli ve önemli. Eğer Twitter'ın var ise bence olmalı. Twitter'dan da takip edersen çok makbule geçer. Lafı fazla uzatmadan sevgili dostum başlayalım. Bismillah diyelim. Değerli dostum, önümüzdeki hafta pazartesi ve cuma seansları arasında takip edeceğim ilk hisseden başlıyorum. Alkar. Bu arkadaşı Twitter'dan paylaşmıştım Perşembe günü. Onu da videoya eklerim. Şimdi biz hissenin isminin, cisminin ne olduğuna bakmaksızın ne yapıyorduk ilk olarak? Diyorduk ki trendin yönünü belirleyelim. Günlük zaman periyodunda çizim aracını aldık. Tepe referans noktamızdan şekildeki gibi çizdiğimiz zaman daha güzel olsun diye şu ifadeyi şöyle yapalım. Bir düşen fiyat trendi çizdik. Senin de gözlerin ve elin alışsın diye şekildeki gibi temas noktalarını işaretleyeyim. Gün içerisinde düşen fiyat trendini kırarak üzerinde kapattığını görüyorsun. Düşen fiyat trendimizin kırılım olarak beklediğimiz nokta 1432 TL. 1432 TL'yi kırmış ve 1472 ile kapatmış. Sevgili dostum, düşen fiyat trendini kırdıktan sonra şöyle baktığın zaman şu kısma, şuradan çok güzel bir yükseliş trendi gerçekleştirmiş mi? Evet. Buradaki hatta şu kısmı tam şöyle alalım daha güzel olsun. Alamadık sanırım. Bunların neden önemli derseniz fiyat belirlerken önemli. Dostum 961 fiyatından ne yapmış? Hızlı bir şekilde 1938 fiyatına doğru bir tırmanış göstermiş. Peki bu ifadenin devamına baktığınız zaman şuradan şekildeki gibi şöyle bakar isek, hatta daha yakışıklı olsun, şöyle yapalım. Bu ifadenin bir flama, bir bayrak görüntüsü içerisinde olduğunu görüyoruz. Ama her geometrik şekilin bir bayrak, bir flama olduğunu test etmemiz için ne yapıyorduk? Sevgili dostum, buraya geliyorduk. Trend temelli Fibonacci uzatmamızı alıyorduk. Bayrak safımızın dip noktası, yani yükselişe başladığını düşündüğümüz yer, grafikte yükselişin başladığını gösteren yere işaretimizi koyup en tepeye
Diğer noktamızı koyup en dibe koyduk. Bakın yine söylüyorum. Neyle yapıyorum bunu? Trend temelli Fibonacci uzatmasıyla. Trend temelli Fibonacci uzatmasından faydalanarak bu işlemin geri çekilmenin en az 0,382 kadar olması gerektiğini her videoda söylüyordum. Eğer 0,382 kadar çekilmemiş ise bu nizami bir bayrak, nizami bir filama değildir diyordum. Burada da 0,382'yi geçmiş, 0,618 kadar çekilmiş neredeyse. O zaman bu nizami bir bayrak, nizami bir filama görüntüsü müdür? Evet. Sevgili dostum, bu görüntünün hedef fiyatına baktığımız zaman diğer videolarımı izlediysen 2 tane teknik analiz öğretisi var. Bir tanesi şekildeki gibi diyor ki direnç olarak duran çizginin kırdıktan sonra destek oluyor tabi. Kırdığı yere filama sapını, bayrak sapını ekleyeceksin. Sana bu sapın bittiği yer fiyat beklentisi oluşturur diyor. Bu birinci. Bu birinci durum. İkinci durum bana kalırsa daha mantıklı olan bu ifadenin alttaki destek çizgisinin en dip noktasına şekildeki gibi koyacak. Fiyat beklentini ona göre belirleyecek. Şimdi bayrak sapımızı silelim. Baktığınız zaman şurada iki tane fiyat beklentisi var. Biri 2424, biri 2351. Artık hangisini kabul ederseniz edin diyelim. Bu formasyonun gerçekleşebilme ihtimalini biraz daha güçlendirmek için göstergelerden yani indikatörlerden faydalanıyorduk. İlk faydalanacağım indikatör sevgili dostum üstel hareketli ortalama indikatörü. Göstergeler kısmından üstel hareketli ortalama yazar iseniz şekildeki gibi size 2 tane üstel hareketli ortalama indikatörü gerekli. Bunlardan bir tanesi mavi ile gösterilmiş. Bu EMA 9'u sarı ile gösterilen onu da yazalım. EMA 21'i temsil edecek. Yani üstel hareketli ortalama 9, üstel hareketli ortalama 21. Şimdi kitaplarda şöyle yazıyor. Diyor ki hareketli ortalamalardan kısa periyotlu olan yani burada ne? EMA 9. Hareketli ortalamalardan kısa periyotlu olan, uzun periyotlu olanı aşağıdan yukarı doğru keser ise geçmişten bakayım. Mesela burada kesmiş. Bu senin benim için bir al sinyalidir. Al sinyali diye de yazalım. Bu al sinyaliymiş. Biz bu sinyalde almış olsaydık 1114'ten nereye kadar götürecekmiş? 1944'e kadar. Yani ortalama kar marjımıza baktığımız zaman sevgili dostum %77'lik bir kar marjı bırakacakmış bize. Bakın günlük zaman periyodunda her iki ifadede şurada çizdiğim zaman şöyle bakarsanız mavi yani EMA 9 sarı EMA 21'i aşağıdan yukarı doğru kesmiş mi? Kesmemiş. Günlük zaman periyodundan 4 saatlik zaman periyoduna geçersem yani bir alt zamana geçersem bakın mavi çizgi sarı çizgiyi tam da bu fiyattan yani 1416 fiyatından aşağıdan yukarı doğru ne yapmış? Kesmiş. Malumunuz alt zaman üst zamanı destekler. İlerleyen fiyat aşamalarında ne yapacak sevgili dostum bu? EMA 9, EMA 21'i aşağıdan yukarı doğru kesecekmiş. Şimdi üstel hareketli ortalamalara baktıktan sonra burayı kapattım. Formasyona baktım. Formasyonum mükemmel. Fiyat hedefleri mükemmel.
Bunun çalışabilmesini arzuluyorum. Bu arzumun yerine gelmesi için birazcık ayaklarım yere bassın diyordum. Bunun için de indikatörlere baktım. İlk baktığım üstel hareketli ortalamaydı. Sonra RSI ile MACD'ye bakacağım. Sevgili dostum, o zaman RSI ile MACD'yi açalım. Önce RSI'yi açalım. RSI indikatörünü açtığımız zaman RSI indikatörü sevgili dostum kitaplarda şöyle yazıyor. Diyor ki 30 ile 70 aralığında olacak. Hatta 50'den büyük olursa alım yönlü işlemlerin arttığını bileceğiz. O zaman bakıyoruz günlükte 50.50, yani artık alım yönlü işlemlerin artmaya başladığını biliyoruz. Trendin bir yükselen olarak devam edip tekrar düzeltme çektiğini ve bu saatten sonra alım yönlü işlemlerin arttığını RSI ile test ediyoruz. RSI ile onaylıyoruz ve diyoruz ki artık trendin döndüğünün bir işaretidir diye biliyoruz. Ne yapmış? RSI'miz günlükte 50.50. 4 saatlik zaman periyoduna geldiğimde RSI'miz ne yapmış? 64.78. Yani kitaplardaki yazan ifade burada geçerli. Tekrar günlük zaman periyoduna geleyim. RSI indikatöründen sonra bakacağım indikatörüm MACD'ydi. Tekrar MACD'mi açayım. MACD indikatörü de iki tane çizgiden oluşuyordu sevgili dostum. Bir tanesi MACD level, bir tanesi MACD sinyal. MACD level, yani burada mavi. MACD sinyali burada turuncu. Aşağıdan yukarı doğru keser ise hareketli ortalama mantığı. Aşağıdan yukarı doğru keser ise senin benim için bu bir al sinyalidir. Bakın seansın son günü, cuma günü mavi çizgi, turuncu çizgi ne yapmış sevgili dostum? Kesişimi sağlamış. Şimdi ne diyordum ben? Üst tarafta EMA 9, EMA 21 kesişimi günlük zaman periyodunda daha gerçekleşmemiş. Ama bir alt zamana, yani 4 saatlik periyoda geçtiğinde bu kesişimin gerçekleştiğini görmüştüm. Ve demiştim ki alt zaman üst zamanı tamamlar. Bakalım burada kesişim gerçekleşmiş. 4 saatliğe gelelim. Bakın kesişim daha önceden gerçekleşmiş. Fark ettiniz. O zaman ne yapıyorsunuz? Diyorsunuz ki alt zaman üst zamanı tamamlar kavramı doğrudur diye biliyorsunuz. Sevgili dostum, benim Alkar adına anlatacaklarım bu kadardı. Dinlediğin, izlediğin için teşekkür ediyorum. Videonun başında da bahsettiğim gibi burada anlattığım hiçbir ifade yatırım tavsiyesi değildir. Herhangi bir herhangi bir finansal zararla karşılaşmamak için kendi temel ve teknik araştırmalarını yapmakla mükellefsin. YouTube'dan abone olur, Twitter'dan takip edersen çok memnun olurum. Görüşmek üzere, Allah'a emanet ol.